Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az ince bir ipim var. Bununla harika, kolay ve gösterişli bir model başlayacağız. Şişlerim 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle ilmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için ben bu işlemi yaptım. Siz lastik yaptıysanız lastiğinizin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 4 ilmeğe gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Buraya kadar bir model. Yine aynısını tekrar ediyorum. 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi ikisini bir aldım, düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 düz ilmek, 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Devamında 2 düz, 2 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. Modelimiz 10 sıradan oluşmakta. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 4 ters ilmek örüyorum. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Buradaki artırmayı da ters örüyoruz arka yüzünde. Toplamda 4 tersimiz oldu. 2 düz, 4 ters ilmek örerek ikinci sıra arka yüzünde devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın şöyle. Daha sonra bir artırma, şu bak kesme yaptığım ilmek. Bunun arkasındakini alarak yine sola doğru kestim 2 ilmeğimi. Devamında bir düzümüz kaldı. Şöyle. 2 ters ilmek, bir düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Daha sonra bir ilmek düz, 2 ters, bir düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Bir düz ilmek örelim. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani 2 düz, 4 ters ilmek örerek arka yüzünde devam edelim. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters,
2 düz, daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim sola doğru. 2 düz, pardon 2 ters, 2 düz. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim sola doğru. Yine 2 ters, 2 düz, artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 düz, 4 ters. Yani düzleri düz, terslerimizi ters örerek arka yüzünde devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 4 düz ilmek. Burada ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz yine. 2 ters, 4 düz örerek 7. sıra ön yüzünde devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 düz, 4 ters ilmek örerek devam ediyoruz. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Evet, sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Şimdi şuradaki 4 ilmekte burgu yapacağız. Terslerimizi yine ters örüyoruz. 9. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Geldim şu 4 düz ilmeğe. Şöyle sol şişime, pardon sağ şişime aldım. Daha sonra arka taraftan şu 1 ve 2'yi sola çevireceğim. Arka taraftan diğer ikisini de sağa çevirdim ön taraftan. Ve bunları tek tek düz örüyorum. Burada 4 ilmekle burgumuzu yaptık. Bakın. Bu taraftaki yani soldaki 2 ilmeğimizi ön taraftan sağa aldım. Sağ taraftaki ilmeğimizi de arka taraftan sol tarafa almış oldum. 4 ilmekle böyle yer değiştirdik ve düz olarak ördük. Daha sonra yine 2 ters ilmek. 4 düze geldim. Şöyle aldım. Arka taraftan şu ikisini aldım. Ön taraftan da diğer ikisini aldım. Tekrar sol şişime taktım ve bunları düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Sıradaki 4 ilmeğimizi burgu yapıyoruz. Arka taraftan şu öndeki ikisini aldım. Ön taraftan da diğer ikisini aldım. Tekrar sol şişime taktım.
ve bunları 4 ilmek düz ördüm. Kenarda 2 ters, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle farklı bir görüntüsü oldu. Ben farklı bir model deniyordum arkadaşlar. Şu burguları katarak daha şöyle değişik bir model çıktı ve gayet de güzel oldu. Yani modelin tasarımı bana ait. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek, 4 ters ilmek örerek devam ediyoruz. Son sıramız. Modeli bir kez kurmuş olduk. Dediğim gibi modelimiz 10 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız da 6 ve 6'nın katları artı 4 olarak ekliyoruz en sonuna. Her model 6 ilmekten oluşuyor yani. En sonunda da kenar ilmek ve sıra sonunda yaptığımız o 2 ters ilmek için de 4 ilmek ekleyeceğiz. Evet, bakın model böyle. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden. Modeli bir kez daha kuracak olursak burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Ben daha fazla anlatmayayım, videoyu çok uzatmayalım. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Aynı şekilde kurulacak, modelde kaydırma yok. Bir parça da daha önce yaptım. Bakın bunu da böyle hazırladım. Burada da lastik kullanmadım. Yine lastiksiz yaptım. Burada da aynı şekilde yaptık. Modelin ilerlemiş hali böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel, zarif, şöyle güpür gibi bir görüntüsü var. Anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde şöyle angora tarzı iplerle harika olur bu model. Modelin arka yüzü de bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, şöyle. Gayet güzel ve zarif. Yapımı da oldukça kolay. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanılabilecek güzel modellerden. Ama özellikle ince iplerle yapmanızı tercih ederim. Daha güzel, daha zarif duracaktır. Evet, şöyle. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli arkadaşlar? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.